Damla. Bugün sizlere bu üzerimde gördüğünüz sweatshirtümü, hatta benim deyimimle bebek şörtümü nasıl yaptığımı anlatacağım. Bunun rengi, modeli gerçekten inanılmaz içime sindi. Ön tarafında böyle bir fil kabartması var. Bunu nasıl yaptığımı anlatmayı çok istiyordum. Çünkü yine benim uydurarak yaptığım bir yöntem. Yaka konusunda da bu sene zaten bu yakalı sweatshirtleri çok fazla gördük. Net bir şekilde söylüyorum ki normal sweatshirt yakasını kapatmaktan çok daha basit bir yöntemle yapılıyor. Hem ekstradan bir model alıyor hem de benim gibi eğer sweatshirtlerin içerisine gömlek giymeyi seviyorsanız ekstra bir uğraştan sizi kurtarıyor. Hem de yapımı gerçekten ama gerçekten inanılmaz basit. İsterseniz hemen adımlarına geçelim. Sweatshirtümü yapmak için 1 metre kadar penye kumaş kullanacağım. Eğer kumaşınızın eni çok geniş değilse 1,5 metre kadar gerekli olabilir. Öncelikle kumaşımı 2 kat bir şekilde önüme serdim ve kenarından tekrardan 2'ye katladım. 4 kat elde ettiğim kumaşımın üzerine bir sweatshirtümü 2'ye katlayarak yerleştiriyorum. Ve etrafından kesiyorum. Ben reglan kollu bir sweatshirt istemiştim. Onun için bu kullandığım sweatshirt'ün aynı kalıbını kullanacağım. Beden parçalarımı kestikten sonra kumaşımın kalan yan kenarına sweatshirtümün kol kısmını yerleştiriyorum. Ve yine dikiş yerlerinden kesiyorum. Kol ucundaki ribanayı katlayarak kısa kestim. Çünkü gereksiz uzun bir kol yapmamıza gerek yok. Zaten manşet yapacağız. Tepe kısmını da minicik kestim. Ve 4 parçam bu şekilde hazır oldu. Şimdi parçalarımdan bir tanesini alıyorum. Bunu ön parça yapacağım. Ve yapmak istediğim deseni bilgisayarımda açtım. Ben buradan one line bir desen yapmak istedim. Çünkü dikişle hiç dikişi bozmadan devam ettirebileceğimiz bir model. Yani en kolay dikilebilecek modellerden bir tanesi. Böyle tatlış bir fil buldum. İsterseniz eğer yorum bırakın, ben size linkini gönderirim bu çizimin. Bilgisayarımın ekranının üzerine kumaşımı yerleştiriyorum ve kopya çekerek çiziyorum. İsterseniz kendi elinizle de çizebilirsiniz. Tam ortaladım kumaşı iğnelerle. Daha sonra filimin boyutunu en ve boy olarak göz kararı bir şekilde ölçüyorum. Dolgu malzemesi olarak metrelik elyaf kullanıyorum. Bu seccadelik elyaf olarak da geçiyor. Ve bir de telaya ihtiyacımız var. Az evvel en boy olarak desenimi ölçmüştüm. Bu ölçüye uygun olarak elyaflarımı kestim. Ben burada çok kalın bir elyaf kestim. Ondan da biraz daha büyük olacak şekilde tela kestim. Benim burada elyafım çok fazla kaba oldu. Hatta bunun için ileride göreceksiniz bir tık böyle bir problem yaşadım. Çünkü ben pofur pofur olsun diye 6 kat yapmıştım. Ama biraz abartmışım. Siz böyle 3 kat falan yapsanız yeterli olur gibi geliyor. Desenimi ortaladığım elyafımı yerleştiriyorum arka tarafına ve üzerine de telamı kapatıyorum. Kenarlarından bastırarak iğneliyorum. Şimdi bunun kenarlarını ütüleyerek çerçeve şeklinde olan telayı buraya yapıştıracağım. Şu anda elyafımızı içeriye hapsetmiş olduk. Yani hiçbir şekilde kayamıyor. Ben yine de boş kısımlara 2 tane iğne taktım. Ve bu çizdiğim yerleri düz dikişle dikiyorum. Yani çiziyorum aslında makineyle.
Buradaki amacım şu, dikişim elyaf sayesinde içeriye gömülsün ve sanki orada 3 boyutlu bir desen olmuş olsun. Yani amacım tamamen bu. Yoksa desen yapmak istediğinizde elyafsız da dikebilirsiniz ama ben dolgulu bir şey istedim. Bunu yapması bu arada bence gerçekten eğlenceliydi. Eğer bu arası açık nakış ayaklarından varsa sizde mutlaka onu kullanın, çok rahat edersiniz. Baskı ayağın arası kapalı olduğu için birkaç yerde böyle bir dağıldım. Ama zaten one line resimler böyle biraz daha artistik resimler olduğu için çok da önemli olmadı. Yine de olabildiğince düzgün yapmak lazım. Bütün çizgilerimi diktim. Şimdi iplikleri temizliyorum. Az önce söylediğim şey şuydu. Şu anda elyaf çerçeve şeklinde inanılmaz kaba duruyor. Çünkü çok kalın bir elyaf. Bunun için ben telamı söküp etrafından keseceğim. Yani desen olmadığı yerde elyafı pek fazla bırakmayacağım. Ama yine de bir tık kabalık hala duruyor. Eğer daha ince elyaf kullanırsanız evet bu kadar pofur pofur bir görüntü olmaz ama en azından içeride de bir kabalık olmaz. Hatta o zaman bu telayı falan çıkarmanıza hiç gerek kalmayabilir. Ve ön parçam bu şekilde. Artık bunu süslemeyi bırakıp sweatshirt'ümüzü dikmeye başlayabiliriz. Önce ön parçamın üzerine kolları yerleştiriyorum kenarlardan. Ve iğneliyorum. Daha sonra bunların üzerine arka parçamı yerleştiriyorum. Bu arada ben bu parçaları keserken yaka oyuntusu vermemiştim. Yani hepsini aynı kesmiştim. Bütün yan kenarları birleştirdikten sonra yaka oyuntumu vereceğim. Reglen kol yaparken buraya dikkat etmek gerekiyor. Çünkü biraz fazla açtığımızda yaka oyuntusunu kollara da etki veriyor ve çok çirkin bir görüntü oluşuyor. Onun için ben olabildiğince dar yapıyorum. Sonradan kesiyorum. Bu iğnelediğim 4 yeri dikiyorum. Penyelerde sadece overlock makinesi kullanabilirsiniz ama benim overlock makinemde beyaz ip var şu anda. Bu yüzden bir de pembe iple dikiş makinemde gideceğim. Bu şekilde görünüyor. Şimdi kol ucundan beline kadar dümdüz dikiyorum. Ve sweatshirt'ümün taslağını bitirmiş oluyorum. Artık bu aşamadan sonra yakasını istediğim şekilde açabilirim. Eğer yakalı bir sweatshirt yapacaksanız da çok açmayın derim. Yakaya geçmeden önce manşetleri ve alt kemeri yapacağım. Bunun için ucunu kapatacağım kenardan bir tık daha kısa olacak şekilde dikdörtgenler kestim. Ve bunları yüzleri içeride kalacak şekilde ikiye katlıyorum. Kenarlarından düz dikişle dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde dikişlerimi ikiye ayırarak yarısına kadar düzüne çeviriyorum. Ve kol ucuma geçiriyorum. Dikiş yerlerini birbirlerine denkleştirerek iğneliyorum. Aynı işlemi diğer kol ucumda da yapıyorum. Ve tabii ki alt kemerimde de yapıyorum.
Bu kısımları hafifçe çekerek çepeçevre dikeceğim. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Sıra geldi en kolay ve en güzel duran yaka çeşidini yapmaya. Ben bu yaka için hazır polo yaka tişörtlerde kullanılan yakadan kullanacağım. Bunları penyecilerde bulabilirsiniz. Ben kumaş bitti bitiyordan aldım. Linkini bırakırım. Önce sweatshirtümün arka ve ön yakasının ortasını işaretledim. Daha sonra yakamın da ortasını işaretliyorum iğneyle. Ve sweatshirtümün arka yakasının ortasına yakamın ortasını denkleştirip iğneliyorum. Ön yakanın ortasına da yakamın uç kısımlarını denkleştiriyorum. İki yakamın ucunu birbirinin üzerine bindirmiyorum ama tam dip dibe koyuyorum. Yani orada açıklık da bırakmıyorum ama üst üste de gelmiyorlar. Buradan çepeçevre dikiyorum. Bu yakaların uçlarının geldiği yerde çok dikkatli bir şekilde dikiyorum gördüğünüz gibi. Çünkü ister istemez makinenin ayağı dikerken parçayı ileriye doğru ittiriyor. Ve orada iğneleri çıkarmam gerektiği için de biraz kaydırabiliyor. Ben bunu elimle kontrol ederek tam birebir gelmelerini sağlıyorum. Overlock dikişimi yaptıktan sonra 1 santim kadar yanından, yani normalde yaptığımdan daha derinden bir düz dikiş gidiyorum. Bunu yapmamın sebebi de yakaya böyle dışarıdan bir tık ayak görüntüsü vermiş olacağım. Yani daha güzel duracak. Bakın 1 santim içeriden diktiğim için böyle bir kulak oluştu. Şimdi bu kulak kısmını sweatshirtüme doğru yatırıp ucundan düz dikişle dikiyorum. Yani sweatshirtümün üzerine dikmiş oluyorum. Bu adımların sayesinde yakam dışarıya doğru taşmayacak, aynı zamanda dikiş görüntüsü de olmayacak ve hafif de yukarıda duracak. Ve sweatshirt'üm böylece bitmiş oldu. Söylediğim gibi şu kısımlarda böyle birazcık kaba durdu. Ama beni çok fazla rahatsız etmiyor. Kamerada bir tık daha fazla göründüğünü söyleyebilirim. Eğer daha ince bir tabaka elyaf kullanırsanız o problemi de çözmüş olursunuz. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı ve videoların devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.